Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel ve kolay bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip bebe yünü orta kalınlıkta. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. Evet, ilmeklerimi çıkardım. Birkaç sıra lastik ördüm. Şöyle bir ters bir düz lastik hazırladım. Bunun üzerine modelimi kuracağım. Bu modelde ilmek sayısına gelince 8 ve 8'in katları artı 4 olması gerekiyor. Her model 8 ilmekten oluşuyor. Şöyle iki model üzerinden anlatacağım. En sonuna da 4 ilmek ekliyoruz. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız ilmek sayımızı. Model 6 sıradan oluşuyor. Hep bu 6 sıranın tekrarından. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 2 ilmek ters ördüm. 6 ilmek düz. Şöyle bakın. 2 ters ilmek, 6 ilmek düz örerek bir modeli şöyle ayarlamış olduk. Şimdi aynısını tekrarını yapıyorum. 2 ilmek ters, 6 ilmek düz. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bunu da ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyorum. 2 düz, 6 ters yani. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu ters ilmeklerimi yine ters örüyorum. Bunlar ara modelimiz. Yine 2 ilmek ters. Burada 6 tane düzümüz var. Baştan 2 tanesini yerini değiştiriyorum. Bakın birinciyi arka tarafa aldım. İkinci ilmeğimi öne aldım. Şöyle çapraz yaptım. Daha sonra bunun ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. 2 ilmek artırma yaptım şu şekilde. Şimdi sıradaki 2 ilmeği de sola doğru kestim. İkisini bir aldım, sola doğru kestim. Devamındaki 2 ilmeği de düz ördüm. Şöyle. 2 ilmek ters arada. Daha sonra sıradaki 2 düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru keseceğim. Sizin ilmek yönünüz nasılsa o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle 2 ilmeği sağa doğru kestim. Devamında 2 tane artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeği de sola doğru kestim. Düz örerek ikisini bir topladım. Sola doğru kestim. Devamında 2 düz ilmek ördüm. Daha sonra 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğini de ben düz örüyorum. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 düzümüz var. Yine düz örelim. Bakın. Daha sonra ters örüyorum. 1, 2, 3. Şu artırmanın birini de bu şekilde ters ördüm. Şöyle 4 ilmek ters ördüm. Şu ikinci artırmayı da ipi kendimden tarafa aldım. Bu şekilde ters ördüm yine. Yani buradaki 6 ilmeğimizi ters örüyoruz. Şöyle 4 tanesini
Ben normal aldığım gibi aldım. Diğer ilmeğimi de önden aldım. Yine aynı şekilde 2 düz. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Yani bu 6 ilmeği ters örüyorum. Şöyle. Birinci artırmayı böyle, ikinci artırmayı da önden alarak. Daha sonra bir ters daha, toplamda 6 ters ilmek ördük. Kenarda 2 düz. Daha sonra kenar ilmeğinde düz örerek 4. sıramızı tamamladık. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek. Burada 6 tane düzümüz var. 1 2 ilmek düz ördüm. Daha sonraki 2 ilmeği sağa doğru keseceğiz. Ben yerlerini değiştiriyorum. Sıradaki 2 ilmeğimizi de sağa doğru düz örerek kestik. Devamında yine 2 tane artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeği de ikisini bir alarak sola doğru kestim. 2 ters ilmek. Sıradaki 2 ilmeği düz örelim. Daha sonraki 2 ilmeği sağa doğru keselim. Düz örerek ikisini bir aldım, sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra 2 artırma yaptım. Kalan 2 ilmeği de sola doğru kestim. Daha sonra 2 ters ilmek ve kenar ilmeği. 5. sıramızı da tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 6 ters örüyoruz. 6 ilmek ters öreceğiz. Birinci artırmamı bu şekilde, ikinci artırmamı önden alarak. Evet, 6 ilmek tersimizi ördük. Yine arada 2 düz, 6 ilmek ters. Sadece bu artırmada ben normalde arka taraftan alıyorum, diğerini ön taraftan aldım, yani bu bir tanesini. Yoksa ilmekte açılma olur aynı yönden alırsam. Evet, 6. sırayı da tamamlayarak modelimi bir kez kurmuş oldum. Bakın modelimiz böyle. Tabi model her modelde olduğu gibi ilerledikçe kendini gösterecek. Şu anda pek bir şey belli olmuyor. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada 1. sırada ne yaptıysak aynısını yaparak modeli bir kez daha kuralım. Örgüye yeni başlayanlar için daha iyi olur. Modeli tekrar kuruyorum. 1. sıra ön yüzündeyim. 2 ters ilmek, 6 ilmek düz. Modelde kaydırma yok. Aynı birinci modeli nasıl kurduysak ikinci modeli de aynı şekilde kuruyoruz. Yani daha doğrusu düzleri düz, tersleri ters örüyoruz ikinci model kurulumunda. 1. sıra ön yüzündeyiz. Evet, sıra sonuna geldim. Ben kenar ilmeğini düz örüyorum. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Daha sonra 2 düz ilmek, 6 ilmek ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi şu ajurlu kısmı yan tarafa kaydıracağız. Bakın. Pardon, şurada 1. ajuru yapacağız. Daha sonra 2.'yi. 3. sıra ön yüzünde yapacağımız işlem. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Bu ters olan ilmeklerimiz
Örgü boyunca ters örülecek zaten. Farklı bir işlem yok. Geldik burada 6 ilmek düze. Bunun ikisini sağa doğru keseceğiz. Şöyle yerlerini değiştirdim. Çapraz yaptım. 2 ilmeğimi bir aldım. Düz örerek sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra 2 ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine düz örerek topladım. Sola doğru kestim. Önce sağa doğru kestim, sonra sola doğru, ortada 2 tane artırma yaptım. 2 düz ilmek ördüm. 2 ters ilmek. Sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Şu şekilde aldım, kestim. Daha sonra 2 ilmek artırma yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 2 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda 2 ilmek ters, daha sonra kenar ilmeği. 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 2 düz ilmek, 6 ilmek ters örüyoruz. Ama artırmaları bakın ben bu şekilde şöyle arka taraftan alarak örüyorum ters ilmeklerimi. Birinci artırmamı böyle aldım. İkinci artırmamı ön taraftan alarak yine ters ördüm. Buna dikkat edelim. 2 düz ilmek, 6 ilmek ters. Dördüncü sıramızı tamamladık. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek. Daha sonra 2 düz ilmek örelim. 2 düz ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru keselim. Şöyle yerlerini değiştirdim. Sağa doğru kestim ikisini bir alarak. 2 ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bakın ajurlu kısmı kaydırmış oldum bu tarafa. Daha sonra 2 ilmek ters arada. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra şu 2 ilmeğimin yerini değiştirerek sağa doğru keseceğim. Sağa doğru kestim bu 2 ilmeği. Daha sonra 2 artırma yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de sola doğru kestim. Ve sıra sonunda 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek, 6 ilmek ters örüyoruz. Terslere dikkat edelim şöyle. Artırmanın birini bu şekilde yaptım. Evet, modeli 2 kez kurduk. Modelimiz hep böyle devam edecek. Güzel ve kolay, gösterişli bir model. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilirler. Videoyu atlatmadan izleyin arkadaşlar. Atlatınca bazı yerlerde yanlışlarınız çıkıyor. Onun için baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Evet, 6. sıramı da tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Şöyle göstereyim. Evet. Bir parçada daha önce hazırladım. Burada lastik kullanmadım. Lastiksiz yaptım bu parçamı. Burada bir ters bir düz lastik üzerine başladım. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yaparsınız. Model lastik istemiyor. Şöyle. Lastiksiz de kullanabilirsiniz bazı örgülerinizde şöyle. Yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında hepsinde kullanabileceğiniz güzel şöyle hafif bir ajurlu model. Arka yüzü de şu şekilde. Yapacağınız örgüye göre de iplerinizi tercih edersiniz. Ona uygun şişler kullanırsınız. Gayet güzel ve gösterişli bir model başlamış olursunuz. Evet şöyle.
Bu modeli sizler nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.